Herkese günaydınlar dostlarım. Güneşli bir İzmir sabahından selamlar, sevgiler. Evet, aracımızın yanına indik şu anda. Güneş de gelmiş durumda ama yapacak bir şey yok, çalışacağız. Yetiştirdiklerimizi yetiştirdik, parçaları yetiştiremediklerimiz kaldı. Ufak tefek şeyler. Önemli olan tamponumuzun montajı şu anda. İşte farlar burada, panjurumuz burada. Şimdi ön tampon demirimizi sabitleyip far ve panjurumuzu şurada gördüğünüz üzere alıp montajını yapacağız, ayarlarını yapacağız. Zorlu bir kalibrasyon süreci bizi bekliyor. Bir bakalım, uğraşalım. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, öğlen saat 12 oldu ve farlar ile panjur mükemmel şekilde hizalı olarak takıldı. Şöyle bir çekim geçeyim sizler için. Bayağı bir uğraştırdı ama güzel oturdular. Şimdi yapmamız gereken ön demiri, tampon demirini oturtmak, ardından tampon denemem olacak. Siyahı ve griyi test edip deneyeceğim. Bayağı bir uğraştırdı. Yani parçalar cuk diye hemen yerine şak şak geçmiyor. Onun için bayağı bir uğraşmamız gerekti ama halloldu. Bizim gibi de kılı insanlar olunca milimetrik hesap yapıyorlar. O yüzden de böyle sonuçlar doğuyor. Ama güzel oldu gerçekten. Görüşmek dileğiyle dostlarım. Evet dostlarım, test amaçlı siyah tamponumuzu taktım. Güzel de durdu gerçekten. Nasıl? İyi oturdu. Yani çok iyi bir tampon üretmişler. Oturuşu, şekli, duruşu güzel ki sıkılmadı. Öylesine uydurmasyon oturttum. Yani hiçbir klipsi vidayı takmadım. Ama buna rağmen güzel oturdu. Şimdi getirip orijinal tamponumu evde bir hazırlayıp tekrar griye dönüş yapacağım. Neden böyle bir şey yapacağım dersiniz? Şu anda bunu boyatacak bir imkan olmadığı için böyle griden takılacağız. Çamurluk ve tampon aynı anda boyanırsa takılır ki içindeki üstündeki tampon orijinal. O yüzden ona da kıyamıyorum yani kaldırmaya. Bir griyi deneyeyim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Evet dostlar, gri tamponumuzu yukarıdan aldım. Hizalama çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi size basit bir trik öğreteyim. Tek başınızaysanız ve bir yardımcınız yoksa, tek başınıza çalışmak zorundasınız. Çiftli bir yöntem var. Onu size öğreteceğim. Çiftli kaldıraç sistemi diyoruz biz buna. Çiftli kriko sistemi. 2 adet krikoya ihtiyacınız var. Manuel kriko, sağlı ve sollu kullanabilirsiniz. Sağdan ve soldan tıpkı 2 tane yardımcınız varmış gibi tamponu istediğiniz hizaya getirip aşağıdan krikolara vurun. Daha sonra istediğiniz şekilde tampon demirinizi vidalayıp ayarlayın. Özellikle benim gibi titiz ve manyak derecede titiz biriyseniz bu size çok faydalı olacaktır. Evet, ben şimdi şu vidalara bir bakayım. Daha sonra tekrar görüşelim. Evet sevgili arkadaşlar, çok uzun uğraşlar sonucu ön tampon ayarlamamız bitti. Olabileceğinin en iyisi oldu. Şöyle değişik açılardan göstereyim. Bu şartlar altında alabilecek en iyisi o. Artık kaporta işlere soyunuyorum dostlar. Bu işlerde bayağı bir uzmanlaştım. Sabah beri burada uğraşıyorum. Zor şartlarda. Tabii araba da toz kir içinde kaldı biliyorsunuz, malum etraf böyle kum fırtınası şeklinde. Ama gene buna da şükür. Güzel oldu. Çok uğraştırdı fakat. Çeşitli flanşlar vesaireler, ıvır zıvırlar kullandım. Birçok parçayı tedarik etmeme rağmen yine de parça zorluğu çektiğim alanlar oldu. Her şeyden önemlisi de yeni panjurlar. Çok iyi uyum sağladı. Güzel oldu evet. Sevgili dostum Fatih, duy sesimi bak. Kaç yıldır bir tampon ayarı uğraşıyoruz üstad. Senin aracı satma sebeplerinden de bu işler biliyorum. Sinir olmuştun artık en sonunda. Sonunda başardık dostum.
Ama çok uğraştırıyor. Yani hiçbir kaportacı, hiçbir yani kaporta ustası, boya ustası bu şekilde uğraşmaz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Zor işler bu işler. Biraz şimdi yorum yapmam gerekirse. Bu araç biliyorsunuz full OEM bir araba ama bunda bile ayarlamak çok uğraştırdı. Fatih'in bir lafı vardı. Katalogda bile diyordu tampon oturmamış. Bir nebze haklı aslında. Bu araçların tasarımından mıdır ibaret yoksa başka bir şeyden midir? Tabii yerli kullanıcılar da bu işi. Bizim kullanıcılar da ben tek kullanıcı olmasına rağmen bunlar da işi bozuyor. Benden önceki eski sahibi bir kişi olmasına rağmen onun da araç üzerinde yaptığı yanlış uygulamalar vardı. Onları da düzeltene kadar canım çıktı. Ama zor bir araba yani parçası olsun, tedariği olsun her şeyi zor bir araba. Oturtmak, bazı parçaları yerine oturtmak mesele, meşgalet. Yani araba hiç önden kesinlikle hiçbir şekilde darbe almamış olması lazım. Yıllar rigidliğini yani metal dayanıklılığını bozmamış olması lazım vesaire ki normal şartlarda taktığınız parça legoları sıralar gibi birbirine otursun. Kusura bakmayın yorgunluktan doğru düzgün konuşamıyorum bile. Sabahtan beri güneşin altında uğraşıyorum ve akşam oldu artık. Saat 6'ya geliyor. Sabah 9'dan beri uğraşıyorum. Şimdi biraz temizlik yapacağım ve artık bu aracı kapatıp yukarı çıkacağım. Bütün gün bundan meşguldüm. Size şöyle bir gene yakın çekim göstereyim. Sanırım bu sefer iyi oldu. Sevgili İlbey, Semih, Yiğit, Fatih. Adını sayamadığım diğer birçok dostlarım. Yorumlarınızı esirgemeyin. Konu altına yazınız. Video altına da yazabilirsiniz. Face'ten de yazabilirsiniz. Bu sefer Bodrum'dan geldiği haline yaklaştırdık sanırım. Ama canımız da çıktı. Bir de şu yandan bakalım. Bende de böyle bir manyaklık var biliyorsunuz. Ön tampon manyaklığı. Krolük G4'ü gösteren özellik bu arkadaşlar. Ön tampon jilet gibi olacak ki araç düzgün olsun. Evet, dediğim gibi bu şartlar altında olabilecek en iyisi bu. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.